Nisa çak. Yapacağız bu işi be. Bir tane de mi yapacaksın? Çok. Evet canlar, hoş geldiniz. Bugün size Nisa Hanım'la beraber baba kız çok güzel bir video çekeceğiz. Ve konumuz tabii ki babalık, babalar ve onların çocukları. O yüzden Nisa Hanım'ı bugün burada misafir etmek istedim. Birkaç ay önce biliyorsunuz babam vefat etti. Hatta sosyal medyada bunun paylaşımını yapmıştım. Çok da dua edenler, iyi dileklerini paylaşan arkadaşlar oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Ve bugünkü konumu, bugünkü videomuzu, bugünkü belgeselimizi babama ithaf etmek istiyorum. Yani bu videoyu izlerken kazanılacak hayırın sevabını babama hediye etmek istiyorum. Geç kızım. Buradan. Kendin içebilirsin aşkım. Kendin içebilirsin. Buradan. İç. Dostlar, hiçbir insan, hiçbir erkek iyi bir baba olarak doğmaz. İyi bir baba olmayı veya kötü bir baba olmayı öğrenir arkadaşlar. İşte bu videodaki amacımız iyi bir baba olmayı öğrenmek. Bu video sadece erkekleri bağlıyor diye düşünmeyin. İyi bir babanı eğiten aslında iyi bir annedir aynı zamanda. O yüzden annelerimiz de, babalarımız da, anne baba adaylarımız da dikkatle izlesin. Baba Olma Sanatı kitabını özetleyeceğim. Severek okuduğum kitaplardan bir tanesi Profesör Doktor Sefa Saygılı ve Pedagog Ali Çankırılı'nın ortak yazdığı bir kitap. Severek okuduğum çok kaliteli bir kitap. Kitabın böyle suyunu sıkıp çıkardığım özetini sizinle paylaşmayı seviyorum biliyorsunuz. Ve bir tane sorum var size. Bu soruya doğru cevap verenin yorumunu yorumlarda başa sabitleyeceğim arkadaşlar. Soru şu: bir çocuğun 3 ebeveyni vardır. Bir şey konuşuyor. Bir çocuğun 3 ebeveyni vardır. Kız dur. Biri annesi, diğeri babası, üçüncüyü siz bulun arkadaşlar. Doğru cevap verenin yorumunu dediğim gibi başa sabitleyeceğim. Bir çocuğun üçüncü ebeveyni kimdir? Ata bunu bak. Ata bunu bak. Evet. Ata bunu bak. Evet baktım. Teşekkürler. Kitap kızım. Beraber çekelim mi babayla? Sen bak bunları oku, ben konuşayım. O zaman şöyle yapalım. Sen babayı bir tane öp, gel bana. Bundan da istiyorum. Bundan da istiyorum. Bundan da ben de öpeyim. Elinden öpeyim. Canım kızım, görüşürüz. Ben uyuyam. Uyuyor musun? Tamam. Tamam. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim katkıların için. Dostlar, Amerika'da yapılmış bir araştırmada çocukların yaklaşık %70'inin tek ebeveynli bir ailede büyüdüğünü göstermiş. Gerçekten de çok acı bir istatistik. Türkiye'mizde de belki birazcık daha azdır ama çok farklı bir oran olacağını düşünmüyorum. Düşünsenize, bugün çevremizde gördüğümüz çocukların %60'ı, 70'i, yarısından fazlası tek ebeveynli büyüyor. Yarısı eksik olarak büyüyor. Bir rol modeli olmadan büyüyor. Bir de tabii görselde çift ebeveynli olup da tek ebeveynli gibi büyüyen çocuklar da var. Babalı babasızlar, babalı yetimler gibi. Bu tabiri çok seviyorum çünkü ben de kendimi öyle hissediyordum. Yani babam varken de kendimi babasız hissediyordum. Bugün biraz kendi hikayemde olan babamla kendi aramdaki ilişkimden de bahsetmek istiyorum. Burada amacım arkadaşlar işte sürekli babamın o acı hikayesini anlatıp da bundan suistimal edip de işte izlenme elde etmek falan değil. Beni bilen arkadaşlar biliyor zaten bu konuda olan hassasiyetimi. Fakat burada söylemekte amacım kendi yaşadığım acıları, kendi yaşadığım travmaları, kendi yaşadığım zorlukları örnek alarak çevreme, arkadaşlarıma, gençlere destek olabilmek, onları daha iyi anlayıp onlara daha güzel rol model olabilmek açıkçası. Ben gerçekten de çocukluğumdan beri rahmetli babamın hep eksikliğini hissettim. 55 yaşında vefat etti ve son 10 yılını daha fazlasını zaten hapishanede geçirdi. Ben çok fazla hapishane kapısında bekledim, ona yemek götürdüm çocukken. Annemle babamın kavgalarını gördüm. Babamın şimdi vefat etmiş, onun için acı, kötü konuşmak istemiyorum arkasından ama aslında 27 yaşıma kadarki ömrüm birazcık da babamı severek ama onunla mücadeleyle de geçti. Sürekli kendimi ve ailemi babamın yan etkisinden, zararından belki korumaya çalıştım. Tabii ki o bunu istemiyordu, isteyerek yapmıyordu ama içinde olduğu uyuşturucu süreci bunu
olayı oraya kadar götürmüştü. Ve inanın ülkemizde, Azerbaycan'ımızda olsun, Türkiye'mizde olsun gerçekten yoğun bir uyuşturucu öyküsü var. Ve dolayısıyla birçok çocuğun da şimdi ve ileride, gelecekte bağımlı olan babalardan ve tabii ki karşı tarafta da bağımlı olan evlatlardan acılar çekeceğini öngörüyoruz. Görev itibariyle çocuk ailede babanın disiplini, annenin de şefkati arasında büyüyor. Yani anneden yeterli şefkati, babadan gerekli disiplini alan çocuk sağlıklı büyüyebiliyor. Babanın Rab yüzü daha belirgindir. Annenin de rahim yüzü daha belirgindir. Yani çocuk Allah'a biraz da aslında anne babası üzerinden de öğreniyor, tanımlıyor. Bizim anne babamız Allah'la bizim aramızda olan bir köprü. Genelde psikoloğa giden gençlere, insanlara psikologların ilk sorduğu sorulardan biri şu: babanla ilişkin nasıldı? Babanla iletişimin nasıl? Baban nasıl bir insan? Seninle olan muhabbeti nasıl? Bu çok önemli. Yani bir insanın psikolojisinin, yapısının oluşmasında babayla olan iletişimi ve baba modeli çok önemli. Biz babayı ruhsal gelişim için temel yapı taşı olarak görebiliriz. Anatole France'in çok güzel bir sözü var. Babanın fazileti çocuklarının servetidir der. Çocukla iletişim konusunda İncil'de çok güzel bir ibare varmış. Eğer çocuğunuzla konuşurken ona benzemezseniz gökler alemi size kapanır. İncil'de olan bu kelimenin İslam'da da karşılığını yine bulabiliyoruz. Hz. Muhammed Peygamber Efendimiz çocuğu olan kişi onunla çocuklaşsın diye bir hadis-i şerif var. Gerçekten de öyle. Çocukla çocuklaşmadan, onun seviyesine inmeden demiyorum, onun seviyesine çıkmadan, çünkü çocuğun seviyesine inilmez, çıkılır. Bence onlar gerçekten de daha üst bir seviyedeler, daha üst bir evredeler ve onun seviyesine tırnak arasında çıkılarak onunla iletişime geçmek lazım. Onunla konuşurken yere eğilip oturup onunla aynı boy ve göz hizasına gelerek konuşmak lazım. Onun yüzünün, gözünün içine bakarak, yüz yüze temas ederek, gerektiğinde ona dokunarak iletişim kurmak lazım. Bizim bir bilincimiz var, bir de bilinçaltımız var. Biz eğer bir olayı bilinç düzeyimize çıkarıp, bilinç düzeyimizde çözüme kavuşturup halletmezsek bilinçaltında gördüğümüzü yapıyoruz. İster doğru olsun, ister yanlış olsun. Ve biz kitaplardan okuyarak, videolar izleyerek, uzmanlara sorarak, kendimizi geliştirerek doğru anne babalığı öğrenmezsek eğer, kendi anne babamızdan, çevremizden, yakınlarımızdan, amca, teyze, dayılarımızdan, anneanne, babaanne, dedelerimizden öğrendiğimiz anne baba modelini uyguluyoruz. Ve kötü haber ne biliyor musunuz? O görerek öğrendiğimiz anne baba modeli çoğunlukla yanlış oluyor. Anne babalarımızdan gelen yanlış bir eğitim süreci varsa, yanlış bir geleneksel çocuk büyütme aile modeli varsa biz okumadan bu zinciri kıramayız. Okuyup o zincire ket vurup yeni bir seri başlatmamız gerekiyor. Hazreti Ali şöyle söylüyor: çocuklarınızı içinde bulunduğu zamana göre eğitin. Biz çocuklarımızın da zamanını tanımak zorundayız. Kendi zamanımızı az çok bileceğiz ama çocuklarımızın, evlatlarımızın içinde bulunduğu zaman dilimini, onların yaşadığı geleneği, kültürü, çevreyi, sosyal yaşamı anlayıp onlara ayak uydurmamız gerekiyor. Yine başka bir hadis-i şerifte şöyle bir şey geçiyor: çocuklar anne babalarından çok bulunduğu zamana benzerler. Biz hep şikayet ediyoruz ya, ya işte bu çocuk hiç bize benzemedi, biz hiç böyle bir şey görmedik, bu çocuk niye böyle oldu? İşte o size benzemeyecek zaten. O içinde bulunduğu zamana benzeyecek. O yüzden çocuklarımızı, onların karakterini ve içinde bulundukları o zamanı, onların jenerasyonunu, psikolojisini iyi anlamamız gerekiyor ki onlarla o doğru deri, ortak deri bulabilelim. Geleneklerimizde çocuk eğitimiyle ilgili çoklu yanlış kavramlar var dostlar. Bunlardan 3 tanesini seçtim. Onlara değineceğim. Siz de bana hak vereceksiniz zaten. Birincisi şu: büyüklerin yanında çocuklar sevilmez mi? Acaba sevilmez mi? Sevilmeli mi?
Çok gençler var, anne babasının yanında çocuğunu kucağına almaz, öpmez, sarılmaz, onu nazlamaz, ona iltifat etmez. Çocuk burada duygu karmaşası yaşıyor. Bu yanlış bir şeydir. Eskiden cahiliye Arapların döneminde de vardı bu adet. Aslında biraz da oradan geliyor. Büyüklerin yanında çocuk sevmemek. Bu çok yanlış bir adettir arkadaşlar. Çocukların yanında da, büyüklerin yanında da çocuklarımızı sevmeliyiz. Çocuklar her koşulda, her şartta, her ortamda onları sevdiğimizi görmeli. Çocuk duygu karmaşası yaşıyor. Ha bak şu an hepsi buradalar. Annem babam beni sevmiyor ama dedem nenem beni çok seviyor. Oynuyor, nazlıyor, sarılıyor. Demek ki dedem nenem iyi insanlar, annem babam kötü insanlar gibi algılayabiliyor. Bu yanlış bir adettir. İslam'da da hiçbir yeri yoktur. Etik olarak da tabii ki haksızlıktır çocuklara karşı. Hatta bunun çok güzel bir hikayesi var. Şöyle okuyacağım size. Peygamber Efendimiz çocuklarını, torunlarını öperken biri ona yaklaşıyor. Siz de mi çocuklarınızı öpüyorsunuz efendim diyor. Elbette çocuklar cennet meyveleridir diyor. Benim de 10 tane çocuğum var. Daha birini öpmüş değilim diyor adam. Efendimiz üzülüyor ve şöyle söylüyor. Allah senden merhamet duygusunu almışsa ben ne yapabilirim? Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Büyüğünün yanında çocuk konuşmaz. Büyük varken çocuk susar. Bu da çok yanlış dostlar. Büyük varken çocuk susmak zorunda değil. Çocukların da kendi konuşma hakkı vardır. Fikir bildirme hakkı vardır. Yeri geldiğinde onlara fikir sormamız gerekiyor. Büyüklerim var. Onlar konuşurken ben susayım mantığıyla büyüyen çocuklar özgüvensiz oluyor. Kendi yanında konuşamadığında büyüdüğü zaman ileride başka büyüklerin yanında da konuşamıyor. Fikirlerini düzgün ifade edemiyor. Çocuğumuza tabii ki saygıyı öğreteceğiz ama büyük konuştuğu zaman büyüğün yanında çocuk susmalı mantığı gerçekten yanlış. Burada doktor olarak bir de şuna değinmek istiyorum. Toplumda şöyle bir algı var. O çocuk şişmansa sağlıklıdır, ona iyi bakılıyordur. Ama zayıfsa hastadır, onunla ilgilenilmiyordur. Bu yanlış. Hani şey derler ya, işte adam evlenmişler, adam zayıf, işte karın sana iyi bakmıyor mu derler. Yani iyi bakmanın kiloyla bir alakası yok arkadaşlar. Tam aksine kilolu olmak kötü bakımın, yanlış beslenmenin, yanlış yaşam biçiminin, sporsuz, hareketsiz bir hayatın göstergesidir. Bu büyüklerde de öyledir, çocuklarda da öyledir. Dolayısıyla birinin çocuğu zayıfsa, ya işte bu hasta mı, niye kilo almıyor diye düşünmeyin. Tam aksine zayıf çocuklar daha sağlıklıdır, kilolu çocuklar daha hastadır. Çocukluğunda fazla obez olan, tombik olan, o böyle tontiş tontiş sevdiğimiz çocuklar tansiyon hastası oluyor, büyüyünce şeker hastası oluyor, obeziteleri devam ediyor, organ yetmezlikleri oluyor, kronik hastalıklara daha yatkın oluyor, hantal oluyor, hareketten uzak oluyor vesaire vesaire, bir sürü hormonal sorunları oluyor. Sağlıklı olan hangisidir? Kilolu olan değil, zayıf çocuktur. Çocuğun eğitimi anne rahmine düştüğü andan başlıyor dostlar. Ben aile hekimi olarak çalışıyorum ve bir sürü takip ettiğim gebelerim var. Gebelik sürecinde biz onların aşılarını, takiplerini, izlemlerini, çocuk doğduktan sonra çocuğun sürecini yakından takip ediyoruz. Ve birçok gebeyle her gün ben iletişimde oluyorum. Ve bu süreçte şunu görüyorum. Gebelerimizin belki de yarısı istemeyerek gebe kalıyor. Yani planda yoktu. Bir hata sonucu diyelim, tırnak arası gebe kalıyorlar. Dikkatsizlik sonucu gebe kalıyorlar. Ve o arada gerçekten de ciddi kargaşalar yaşıyorlar. Çocuğu aldırmak, aldırmamak, devam etmek konusunda. Bazı anneler var, 3-4 tane çocuğu var, artık istemiyor. Ve bana gelip danışıyor ne yapayım diye. Benim için de zor bir süreç bu konuda muhabbet etmek. Fakat şunu görüyorum. Eğer gebe kaldıysanız ve doğurma yönünde kararınız, bebeğiz doğurmak yönündeyse lütfen artık onu sevin. Çünkü çocuklar anne rahmindeyken dahi ona olan sevgiyi, istenen veya istenmeyen, planlanan veya planlanmayan bir çocuk olduğunu hissediyorlar, anlıyorlar. Gebelik sürecinde annenin yaşadığı duygusal durumlar, gitgeller, annenin psikolojisi ve o sürecin salgılattığı hormonlar çocuğu direkt etkiliyor. Lütfen artık o aşamadan sonra çocuğunuzu sevin, onu bekleyişe girin, onu kabullenin. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, çocuk babasının sırrıdır. Bu kelime ile ilgili fikirlerinizi açıkçası çok merak ediyorum. Yorumları biliyorsunuz tek tek okuyorum ve cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çocuk babasının gerçekten de sırrıdır. Aslında bir miktar annesinin de sırrıdır belki. Çünkü anne baba kendi eksikliklerini çocuklarının tamamlamasını istiyor. Mesela şöyle bir deyim var ya,
Herkes kendi eksiğiyle evlenir. Herkes kendi eksiğini bulur. Herkes kendi eksiğini sever. Sen hangi konularda eksiksen o konularda tam olan biriyle evleniyorsun bilinçaltı olarak. Çocukta da aslında böyle bir çift hangi yönlerde eksikse çocuğunun o yönlerde tam olmasını istiyor. Hani babalar, anneler diyor ya, biz işte görmedik, bu görsün. Bize yaşatmadılar, bu yaşasın. Biz okuyamadık, çocuklar okusun. Biz gezemedik, çocuklar gezsin. Sürekli anne babalar çocuklarında kendi eksiğini kapatmaya çalışıyorlar. Bu bazen doğru, bazen yanlış olabiliyor. Fakat gerçekten de çocuk babasının sırrıdır. Çok güzel, anlamlı bir kelime bence. Kız çocuğu karşı cinsin nasıl bir karakter olduğunu babasıyla öğreniyor. İleride evlendiğinde nasıl bir karşı cins seçeceğini, nasıl bir erkekle evleneceğini, nasıl bir erkek modeli arayacağını ilk babasından öğreniyor. Erkek çocuğu da nasıl bir erkek olacağını, nasıl bir rol model olacağını, nasıl bir eş ve nasıl bir baba olacağını babasından öğreniyor. Eve gelmeyen, sürekli iş görüşmelerinde dışarıda olan, sürekli ailede kavgada olan, evde olduğunda da sürekli televizyon izleyip aktif bir babalık eylemi yapmayan babalarda işte çocuklar bu yönden eksik kalıyor arkadaşlar. Değerli babalar ve değerli baba adayları. Ve anneler de okumalı, öğrenmeli, cahil kalmamalı. Babalık kesinlikle ve kesinlikle öğrenilebilir bir şeydir. Bir çocuk babalık kavramını Allah'lık kavramıyla birleştiriyor. Hani dedik ya, babada da Allah'ta da Rab sıfatları vardır. İşte bir çocuk otoriteyi babada görüyor, öğreniyor. Bak dikkat edin, babayla doğru iletişimi kuramayan çocuklar ya dine çok karşı oluyorlar, tamamen aykırı, isyankar oluyorlar, dinle savaş içinde oluyorlar, ateist, deist oluyorlar. Ya da tam aksine aşırı radikal dindar oluyorlar. Gidip yanlış cereyanlara, yanlış gruplara bağlanıyorlar. Çocuk başta Allah otoritesini, Allah'ın büyüklüğünü babası üzerinden tanımlamaya başlıyor. Bu çocuğun direkt ahlaki, manevi ve imani yönüne de ciddi etki etmekte. Bir babanın çocuğu için yapabileceği en güzel şey annesiyle sağlıklı bir iletişim kurmasıdır. Bir babanın çocuğu için yapabileceği en güzel şey o çocuğun annesini sevmesidir. Çocuğun mutluluğu annenin mutluluğuna, annenin mutluluğu da babanın mutluluğuna bağlıdır. Peki babanın mutluluğu neye bağlıdır? Babanın mutluluğu da bilinçli, farkında, öğrenen ve gelişen baba olmasına bağlıdır. Baba akıllı olursa, bilinçli olursa, kendini geliştiren olursa, manevi değerleri yüksek bir insan olursa tabii ki doğal olarak mutlu olur. Baba mutlu olursa o mutluluğuyla anneyi eğitir, anneyi mutlu eder ve anne de mutlu olursa tabii ki çocuk da mutlu büyüyen bir çocuk olacaktır. En sevdiğim cümlelerden biri de şu: babalık hamilelikle başlar. Hani deriz ya, annelik, hamilelik başladığı andan beri başlar. İşte babalık da oradan başlar. Bunu da öğrenmemiz gerekiyor. Babalık da hamilelikle başlar. Eş desteği görmeyen kadınlar bu desteği çocuğundan almaya çalışıyor. Bir anne kocasından destek alamıyorsa bunu çocuğundan beklemeye başlıyor. İşte burada babaların çocuklarına yaptığı yanlış daha çok ortaya çıkıyor. Anne çocuğun iç dünyasına olan yolculuğudur ama baba çocuk için dış dünyanın simgesidir. Bir çocuğun dış dünya ile olan ilişkileri, iletişimi, sosyal yaşamı, dostlukları, çevresi, arkadaşları, dünyaya açılımı baba kapısı üzerinden oluyordur. Güçlü ve sevgi dolu bir baba çocuk için güven kaynağıdır. Güçlü ama itici bir baba çocuk için korku ve endişe kaynağıdır. Baskıcı olan, itici olan bir babanın çocuğu ya çok pısırık oluyor, özgüvensiz oluyor, her denileni yapan biri oluyor. Çünkü babadan bunu görmüş. Ya da tam aksine o baskıcı, itici babaya karşı ona rağmen çok isyankar, çok ters ve çok aykırı bir çocuk oluyor. İşte burada babanın yaptığı o babalık tavrı çok önemlidir. Güçlü mü olacak, sevgi dolu mu olacak, şefkatli mi olacak, itici mi olacak, baskıcı mı olacak? Bunların ayarları çocuğun hayatının nasıl biçimlendiğini net bir şekilde belirliyor. Bir babanın en önemli görevlerinden biri de şudur: çocuğun annesinden ayrışmasını sağlamak. Çocuğu özgürleştiren kişi babadır aslında. Eğer baba doğru bir rol model olup ailede görevini doğru yapmazsa çocuk büyüse bile
annesinin eteklerine yapışan ve anneden bağımlı çocuk olarak devam ediyor. Babanın en önemli görevlerinden biri çocuğu anneden ayrıştırmak, özgürleştirmek, çocuğu içeriden dışarı çıkarıp dış dünyaya entegrasyonunu sağlamak. Başka bir eksik de babaların çocuğun bakımında annelere yardım etmemesi. Burada gerçekten öz eleştiri yaparak, kendim dahil olmakla tüm babaları eleştirmek istiyorum. Sanki kadın gebeliği kendisi tek başına başlatmış, çocuğu kendisi tek doğurmuş, çocuğun tüm kararlarını kendisi vermişçesine biz çocuğa karışmıyoruz. Hatta çocuk bir yaşına gelene kadar çocuğunu, evladını kucağına almayan, işte ona zarar veririm, işte elimden düşürürüm, ben başaramam deyip bu bahanelerle çocuk sorumluluğundan kaçan da bir sürü babalar var arkadaşlar. Bilimsel araştırmalar da şunu gösteriyor. Çocuğun alt değiştirmesinden, yemeğinden, banyosundan, duşundan, oyununa kadar ilgilenen, onun bakımında kısmen de olsa sorumluluk alan babaların çocukları ileride daha sosyal, daha başarılı, daha zeki ve daha üretken oluyorlar. Başarılı insanlara bakın, büyük bir çoğunluğunun ya babasıyla ilişkisi çok kötüdür, o bataklıktan çıkmıştır ve kendini geliştirmiştir, kurtarmıştır, ya da babayla ilişkisi çok iyidir ve o ilk grupta olan kesim çok şanslıdır. Çünkü babasıyla ilişkisi kötü olan 100 kişiden biri ikisi sağ çıkabiliyor. Ama babasıyla ilişkisi iyi olan 100 kişiden belki 90'ı sağ çıkıp hayata atılıp kendi işlerini yapabiliyordur. Çocuğun bakımından çoğunlukla anne sorumludur. Baba kısmen bakımda destek sağlamalı, anneye yardım etmeli ama çocuğun eğitiminden arkadaşlar ilk sorumlu olan babadır. Bakımının çoğunu anne üstüne almış olabilir ama çocuğun eğitiminin büyük bir oranını babanın üstüne alması gerekiyor. Biliyorsunuz Nietzsche bir filozof olmuş. Alman protest bir filozof ve Nietzsche'nin arkadaşına yazdığı bir mektupta şöyle bir ibare var dostlar. Diyor ki şu isyankar kimliğimi, isyankar kişiliğimi babasız bir evde büyüdüğüme borçluyum. Nietzsche'nin babası erken yaşta vefat etmiş ve otoriter bir anne baskısı altında büyümüş. 2 tane de evde kalmış ablası varmış ve babasız evde büyüyen Nietzsche otoriter bir annenin baskısı altında isyankar bir karakterde büyüdüğünden bahsediyor. Tarihi kanla yazan büyük diktatörlerin, onlarca kişiye hiç acımadan öldüren seri katillerin, mafya babalarının, yani arızalı, sıkıntılı, dünyada zalimliğiyle, cinayetleriyle ün salan büyük kişilerin çoğunun hayatında baba profilinin eksik olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Kaba tabirle böyle kötü insanların tarihine baktığımızda hepsinin ilgiden, dikkatten, sevgiden ve babadan eksik olan çocuklar olduğunu görebiliyoruz. Tabi buraya babalı babasızları da dahil edebiliriz. Birçok insanın babası ayrılmamıştır, ölmemiştir, dünyadadır, hayattadır, aynı evde yaşıyordur. Ama buna rağmen o çocuk babasızdır arkadaşlar. Burada babalı babasızları da unutmamak lazım. Bu hayattaysanız lütfen babalığınızı adam gibi yapın. Babalığınızı baba gibi yapın. Bu hayat çok kısa. Kendinizden sonra çocuğunuzu imzanız olarak, hatıranız olarak, dünyaya olan emanetiniz olarak bırakıyorsunuz. Babalı babasızlar bırakmayın diyelim. Okul müdüreleri, öğretmenler genelde hangi çocuklardan şikayetçi biliyor musunuz? Babası aktif olan, sosyal olan, akademisyen olan çocuklardan daha çok bahsediyor. Biz genelde ne düşünürüz? İşte akademisyendir, babası doktordur, annesi öğretmendir, avukattır, işte falan filandır. Daha iyi çocuk olmasını bekliyoruz değil mi? Aslında o çocuklardan daha çok şikayetçi. Öğretmenler, okul yönetimi. Niye? Çünkü düşünün bir baba aşırı sosyal, aktif, sürekli kongrelere katılıyor, sürekli çalıştaylara gidiyor, sürekli il dışında, yurt dışında, eğitimlerde, görüşmelerde, toplantılarda, şirketlerde, şurada, burada. Bu baba, bu anne ne zaman çocuğuyla pikniğe gidiyor? Ne zaman çocuğunun okuluna gidip ilgileniyor? Ne zaman çocuğuyla beraber ders çalışıyor? Ne zaman çocuğuyla beraber bir sinemaya, tiyatroya, oyuna, parka, pikniğe gidiyor? Üretici olan, çalışkan olan, yazan, çizen, akademisyen olan, hoca olan anne babalar da verdiği bedeli çocuklarından veriyorlar. Onlara ayıracakları zamandan çalıp işlerine, kariyerlerine veriyorlar ve o çocuklar da arızalı oluyor. İyi insan olmak yetmiyor, üretken insan olmak, sosyal insan olmak yetmiyor. Bu
işlerimizle, hayatımızla anne babalığımız, çocuklarımız arasındaki dengeyi de doğru sağlamak önemli. Bir bilimsel çalışma yapıyorlar ve babalara soruyorlar. Diyorlar ki sence çocuğuna günlük kaç dakika ayırıyorsun? Babalar günlük ortalama çocuğuma 20-30 dakika ayırıyorum diyor. Araştırmacılar babaların ve çocukların üzerine gizli bir mikrofon yerleştiriyorlar ve bu süreci takip ediyorlar. Araştırmanın sonuçlarından biri şu: yoğun tempoda çok çalışan babalar günlük olarak çocuklarına 40 saniyenin altında bir süre ayırıyor. Yoğun tempolu babaların çocuklarına ayırdığı günlük süre ortalama 40 saniyenin altında. 1 dakika bile değil dostlar. Buna benzer büyük çaplı başka bir araştırmada da babaların çocuklarına ayırdığı süre ortalama sizce kaç dakika olarak tespit edilmiş? 3 dakika. Ve bu çocukların günlük 3 saat televizyon izlediği de ortaya çıkmış. Yani sizin çocuğunuza ayırmadığınız her dakika çocuğun saatlerini televizyona, sosyal medyaya harcamasına bedeldir. Siz ona günlük 3 dakika ayırırken çocuk 3 saat televizyon izliyor. Ekrana bağımlı hale geliyor. Ne kadar acı değil mi? Bakın size çok güzel bir örnek anlatacağım. Bir sahabe Hazreti Ayşe annemize şöyle soruyor. Diyor ki Allah Resulü evdeyken ne yapardı? Ayşe annemiz şöyle diyor. Koyunları sağar, kendi söküğünü diker, ayakkabısını tamir eder ve ev işlerinde bana yardım ederdi. Bunu diyorum, başka da bir şey demiyorum. Başka bir araştırmada da babasız büyüyen çocuklarda eşcinselliğe eğilimin daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Eksik bir baba modeli var. Bu eksik baba modelini kim kapatmaya çalışacak? Tabii ki anne kapatmaya çalışacak. Anne bu sefer ne yapıyor? Babanın özelliklerini de bilinçaltı olarak kendinde barındırmaya çalışıyor ki çocuk eksik büyümesin. Ve başlıyor sert, kaba, otoriter bir anne olmaya. Dominant, baskıcı bir anne olmaya. Dominant bir anne olunca ne oluyor biliyor musun? Bu çocuğun anne, kadınlık kavramı da karışıyor. Yani bu çocuğun babası arızalı, çocuğun baba kavramı zaten karışmış. Böyle olduğu için anne eksiği kapatmak istiyor ve baba modeline de üstleniyor. Bu sefer çocuğun anne modeli de karışıyor dostlar. Çocuğun anne kavramı da yanlış oluyor. Çocuk erkekliğin ve kadınlığın tüm kodlarını karıştırıyor. Baba modeli olmayan, annesi dominant olan çocuklar, erkek çocuklar özellikle eşcinselliğe yöneliyor. Babası karaktersizdir, babası alkoliktir, uyuşturucu bağımlısıdır, içiyordur, çekiyordur, eve gelmiyordur, annesini aldatıyordur, annesini dövüyordur, eziyet ediyordur, çocuklarına eziyet ediyordur, evde bağırıp çağırıyordur, zalimlik yapıyordur. Çocuk ne diyor? Ya bunlar hepsi kötü özellikler ve hepsi babamda var. Babam da erkek. Demek ki erkeklik kötü bir şeydir. Ben kadın olacağım diyor. Bunu bilinçli yapmıyor. Bunu bilinçaltı olarak yapıyor. Ve ilk erkek modeli olan baba kavramı kötü olduğu için ben kadınsı olacağım diyor. Ve kendisi farkında olmadan feminen davranışlar ortaya koymaya başlıyor. Annem iyidir, annem mazlumdur, annem ezilendir, annem fedakardır, annem bize bakar, annem evi geçindirir. O zaman annem iyidir, ben annem gibi olacağım diyor. Ve kadınsı bir erkek oluyor. Bununla ilgili çok ilginç bir istatistik size söyleyeceğim canlar. Amerikan Değerler Enstitüsü Başkanı David Blankhorn başkanlığında yapılan bir araştırmada şu sonuçlara ulaşılmış. Uzun dönem ıslah evinde kalan çocukların %70'i babasız büyümüştür. Annelerin ben hem anne olurum hem baba olurum demesi çok yanlıştır. Sevgili anneler, babası eksik olabilir ama lütfen siz ben babanı da kapatırım demeyin. Annesiniz, anneliğinizi yapın, kadınlık için rol modeli olun. Babanın yerini hiçbir zaman bir anne kapatamaz. Bir babanın açığını hiçbir zaman bir anne dolduramaz. Bir anne bir babanın yerine geçemez, bir baba da bir annenin yerine geçemez. Bir erkek erkekliği, maskülenliği ve babalığı yalnız ve yalnız babasından öğrenebilir. Eşcinsellik konusunda yapılan büyük bir araştırmada yine hemen hemen araştırmaya katılan katılımcıların tümünde annelerin etkin ve güçlü ama babaların etkisiz ve silik olduğu ailelerde erkek çocuklarının erkeğe özgü kimlik geliştirmede sorunlar yaşadığı görülmüş. Babanın hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak ağırlığının hissedilmediği
babanın ağırlığının olmadığı ailelerde büyüyen çocuklar cinsel rollerini kazanmada ciddi sorunlar yaşıyorlar. Kitabın yazarı şöyle ifade ediyor. Eşcinsellikle ilgili problem yaşayan yüzlerce genci dinledim diyor yazar. Ve bu tip sapmaların ortaya çıktığı ailelerin hemen hemen hepsinde samimi, sıcakkanlı, candan, fedakar bir anneye karşılık ilgisiz ve neredeyse düşmanca tavırlar sergileyen bir baba rol almaktaydı diyor. Başka bir araştırmada eşcinsel oğulları olan babaların diğer babalara göre daha az şefkatli oldukları dikkat çekiyor. Ya düşünsenize, bir baba çocuğuna az şefkat gösteriyor ve bu şefkatinin azlığı çocuklarda eşcinselliğe yönelim yaratıyor. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Başka bir araştırmada 50 homoseksüel erkek üzerinde yapılmış. Yani kendi cinsine cinsel meyili olan erkek üzerinde yapılmış. Ve bu araştırmada 50 kişiden bir tanesi bile babasıyla arasında sevgi dolu bir ilişki olduğunu söylememiş. Bir bağlantı var değil mi? Bir alaka var yani. Bu baba modeliyle cinsel kimlik gelişimi arasında, eşcinsellik arasında bir bağlantı var arkadaşlar. 10 tane araştırma söyledim size. Çok sevdiğim cümlelerden biri şudur dostlar. Her erkeğin 1/3'ü çocuktur. Her kadının da 1/3'ü erkektir. Ama lütfen baba eksik olduğu zamanlarda anneler bu erkeksi yapınızı daha da artırıp çocuklarımızı ikinci bir travma bırakmayalım. Yani babanın eksik olması annenin sorunu değil. Sevgili hanımlarımız, annelerimiz bunu kabullensinler. Baba eksiğini kapatmaya çalışmasınlar efendim. Babanın bir sürü görevlerine değindik. En esas görevlerinden biri de eğiticilik ve koruyuculuktur. Yani bir baba ailesini koruyacak, güvenli alanda tutacak, zorluklara hazırlandıracak ve eğitecek. Hz. Muhammed Efendimizin bir hadisiyle destek sağlayalım. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir miras bırakamaz. Güzel ahlak da demekle mi öğretilecek? Tabii ki hayır. Bir babanın güzel ahlaklı olması onun çocuğuna bıraktığı en güzel mirastır aslında. Bir genç neden madde bağımlısı olur? Birçok sebebi var dostlar. En büyük sebeplerinden biri ne biliyor musunuz? Ailede olan ilgi eksikliği. Bir çocuk ailede yeteri kadar ilgi ve sevgi görmezse onu o boşluğu, o sevgi, ilgi boşluğunu gidiyor pornografi bağımlılığıyla, uyuşturucu bağımlılığıyla, sigara bağımlılığıyla kapatmaya çalışıyor. Evden alamadığı o enerjiyi, o sıcaklığı, o sevgiyi, o sevilme hissini dışarıda yanlış yerde arıyor. O yüzden bugün bağımlı olan birçok gencin hikayesinde yine ailede olan sevgi ve ilgi eksiğini görüyoruz. Maslow'un o ihtiyaçlar piramidi var ya arkadaşlar. O Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde bir çocuğun altının değiştirilmesi, uyuması, karnının doyurulmasından sonra en büyük ve en esas ihtiyacı ilgidir. Çocuklar oyuncak istemez. Çok da fazla bir şeyler onlara almanızı istemez. Çocuklar sizden sınırsız ilgi, sevgi ve manevi doyum, manevi karşılık bekliyorlar. Ve bu karşılığı, bu ilgiyi göremeyen çocuklar işte gidip yanlış bataklıklarda mahvoluyorlar. Yine de Nietzsche'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki babanın gizlediği şey oğlunda ortaya çıkar. Bu da yoruma açık. Bununla da ilgili fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bakın, boşanmaların yaklaşık %75'inin sebebi alkoldür. Kadınlar, anneler o kadar da içmez. Yani bunu yapan babalardır değil mi? Bir araştırma şunu gösteriyor. Suçlu çocukların %50'sinin babası alkolikmiş. Ne kadar güzel bir alaka değil mi? Senin alkol içmen çocuğunu suçlu yapıyor. Alkoliklerin %80'i 15 yaşından önce evlerinde bira ile tanışan kişilerdir. Sen çocukluğunda evde bira görmüşsen, içki görmüşsen ileride alkolik olma ihtimalin çok yüksek. Bugün evde ilgisiz, anne baba sevgisinden eksik büyüyen, televizyon önünde, ekran önünde büyüyen çocukların çoğu, ne yazık ki bunu söylemeliyim, geleceğin bağımlılarıdır, geleceğin suçlularıdır, geleceğin hapishanede yatacak olan gençleridir, geleceğin hırsızlarıdır. Evet canlar, bugün size okuduğum Baba Olma Sanatı kitabından çıkardığım bazı özetleri kısa başlıklar şeklinde aktarmaya çalıştım. Umarım doğru düzgün, hakkıyla, insaflı bir şekilde kimseyi kırmadan, dökmeden anlatabilmişimdir. Ben hayatı boyu babamla ilgili çok sıkıntılar yaşadım. Uyuşturucu
bir babanın, oğlu olmanın ne olduğunu bildim. Bunun zorluklarını dibine kadar yaşadım. Çoğu yerde anlatmamışımdır ama gerçekten de inanın, yani gördüğüm zorluklar, yaşadığım travmalar bende ciddi yaralar, ciddi travmalar, ciddi korkular oluşturdu. Bugünkü babalarımızın ve bugünkü çocuklarımızın bunları yaşamasını istemiyorum. Umarım baba adaylarımız babalığa öncelikle güzel hazırlanır, hakkıyla hazırlanır. Şu anki babalarımız umarım daha sorumlu, daha güzel, daha kaliteli, daha bilinçli ve farkında babalar olur. Ve umarım annelerimiz de bu süreci güzel yönetir. Babaları babalığa güzel hazırlar. Bu videoyu babama ithaf ediyorum. Allah'tan ona rahmet diliyorum. Tüm ölen babalarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Kalan babalarımızın kıymetini bilmeyi, onların değerini bilmeyi gençlerimize tavsiye ediyorum. Ve babalara da babalıklarının kıymetini bilmeyi ve bu büyük nimeti güzel değerlendirmeyi nacizane öneriyorum. Lütfen yorumlar bölümüne de yorumlarınızı yazın. Dertleşelim, fikirlerimizi paylaşalım. Beğeninizi ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Tüm babalara, baba adaylarına ve annelere buradan öpücükler gönderiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.